Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Fatih. Yeni bir Kingshot videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün klan liderleri ve R4'lerin çok işine yarayacak olan bir klan rehberi videosu çekmek istedim. Videoyu sonuna kadar izleyerek hem klanınızdaki üyeleri hem de kendinizi en iyi şekilde nasıl güçlendirebileceğinizi öğreneceksiniz. 200 aboneye ulaşmamıza çok az kaldı arkadaşlar. Bunun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sizlerden ricam bugün bu barajı aşmak için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Öncelikle bayraklardan başlayalım arkadaşlar. Çünkü bayrakların mantığını çoğu arkadaşımız bilmiyor. Şimdi bir yere ittifak bayrağı diktiğimiz zaman o bölge ittifak bölgesi olarak sayılıyor arkadaşlar. Şurada göreceğiniz mavi kısımlar bizlerin ittifak bölgesi. Sizlerde bu renk farklı olabilir. O bölgede olan herhangi bir ittifak üyesi bölge bonuslarından faydalanıyor. Bu bonusları ittifak kısmına girip bölge kısmından bonus niteliklerine girerek görebilirsiniz. Onları da mesela sizlere şöyle göstereyim. Buradan bölge kısmına giriyorsunuz. Bölge bonuslarından burada verdiği bonuslara bakabiliyorsunuz. Bayraklar ile alakalı vereceğim diğer bir bilgi arkadaşlar aslında en temeli. Bunların kaynak bölgesi ele geçirmede işimize yaradı. Bunu şöyle izah edeyim. Mesela haritada bazı binalar göreceksiniz. Örnek veriyorum İttifak Odun Fabrikası, işte İttifak Değirmeni, Odun Fabrikası, Odun Fabrikası. Bunun taş ve şu anda göremediğim için gösteremiyorum. İşte şöyle taş ocağı, demir madeni gibi. Bu tarz içerikler var. Buraları ele geçirmeniz için ittifak bayrağı dikmeniz lazım. İttifak bayrağınızın kapsadığı bir alan var. O alanın içerisine girerse o kaynak noktası sizin ittifakınız için üretim yapmaya başlıyor. Bu kaynaklar çok önemli. Çünkü hem ittifak bayrağı dikebilmeniz için hem de araştırma yapabilmeniz için kaynaklara ihtiyacınız olacak. Bu yüzden bunları ittifakınızdaki üyelerle birlikte hızlı ele geçirin. Başlangıçta odun ve ekmek veren bölgeleri ele geçirin arkadaşlar. Çünkü başlangıç seviyesinde sadece onları istiyor. İlerleyen zamanlarda taş, daha sonrasında da demir gibi böyle sıralı şekilde geliyor. Burada öncelik konusunda bu sıralamaya dikkat edebilirsiniz. İttifak bayrağı diktiğiniz zaman inşaat süresi oluyor ayrıyeten. Bu süre sancağı inşa etmek için ittifak üyelerinizin desteğe geldiği zaman kısalıyor. Bu yüzden hızlı bir şekilde bayraklarınızı dikebilmeniz için ittifak üyelerinin de sizlere destek vermesi gerekecek. Bu şekilde hızlı bayrakları dikeceksiniz. Çünkü ilerleyen zamanlarda araştırmalar için daha fazla kaynak istiyor. Bundan kaynaklı ne kadar çok kaynak bölgesi ele geçirirseniz ittifak gelişiminiz de o kadar hızlı olacaktır. Bayraklarla alakalı diğer bir hususta haritadaki karakollar arkadaşlar. Bu bizim mevcutta haritamızda karakollar var. Bunlar oyunda zamanla süreleri dolunca açılıyor. Bunları da sizlere şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu an biz burada ele geçirdiklerimizi görebilirsiniz. Bu karakolların önemi çok büyük arkadaşlar. Çünkü bunları bize verdiği hem ilk bonus var, ilk ele geçirme bonusu, hem de bunları biz işgal ettiğimiz zaman şurada görebilirsiniz ekiplerin savunması %5. Bunlar farklı bir sürü karakol var. Bunların hepsini ele geçirebilirsiniz. Fakat bunları ele geçirebilmeniz için şurada görüyorsunuz bizim bayrağımız var, işte bayrağımız var gibi. Bizim ittifak bayrağımızın buraya sınır olması lazım. Yani ittifak bölgemizle sınır olması lazım. Bu sınır olduğu takdirde sizler buradaki karakolu ele geçirebilirsiniz. İlk ele geçirme ödülleri oldukça güzel. Bu şekilde klanınızdaki tüm oyuncular daha çok öne geçebilir. Bizim sunucumuzda tamamını ele geçirdiğimizden elde etme ödüllerini gösteremiyorum. Fakat ışınlayıcı, elmas ve hızlandırıcı gibi genel hızlandırıcı gibi ödüller vermek. Bayrak konusunda bir bilgi daha vereyim arkadaşlar. Bayraklar karargahınıza bağlı kollar şeklinde uzuyor. Mesela bizim karargahımız şu anda şurada. Bu karargaha bağlı kollar şeklinde böyle uzuyor. Gördüğünüz gibi harita üzerinden anlayabilirsiniz. Diyelim ki bu bayraklardan bir tanesini yıktık. Mesela şunu yıktık. Bunu yıktığımız zaman bunun devamında gelen mesela şu bağlantısı olmayan şuradaki bayrağımız devre dışı kalıyor, pasif kalıyor. Bu bayrağımız pasif kaldığı zaman buna devam eden, oradan gelen kaynak bölgelerinin getirileri yok oluyor. Bu şekilde bu bilgiyi de sizlere aktarmış olayım. Diğer bir husus ayı tuzağı ve karargahlar arkadaşlar. Karargahınızı haritada orta kısmında yakın ve etrafındaki karakol ve tapınakların yakınlığına göre kurabilirsiniz. Bunu haritanızın konumuna ve sizin bulunduğunuz sunucudaki diğer ittifakların konumuna göre ayarlamanız lazım. Mümkün olduğunca sizlere az önce bahsettiğim hususa dikkat edin. Ayı tuzağınız ise sizin ittifak karargahınızın, mesela bizim ittifak karargahımız şurada gördüğünüz üzere, ittifak karargahınızın yaklaşık 20 metre, 15 metre kadar düz bir şekilde sağına veya sol tarafına
olacak şekilde kurmanız lazım. Çünkü sizler arkadaşlarınız bu bölgeye ışınlandığı zaman düz bir şekilde boşluk kalmadan yerleşmeleri için böyle bir düzen oluşturmanız lazım. Ayı tuzağına yakın olacak oyuncular ise klandaki rally kapasitesi en yüksek olan oyuncular olmalı. Bu şekilde tüm klan üyeleriniz ayı avı etkinliğinde balinaların rallilerine hızlı ve rahatlıkla katılabilir. Bu husus çok önemlidir arkadaşlar. Buna dikkat etmenizde fayda var. Mesela görüyorsunuz bizde burada bizim klanımızın balinaları en yakın sıralama olarak dizilmiş. Arkasına da normal ölçekli oyuncular onlara katılmak için böyle düz bir sıra şeklinde ışınlanıp bu şekilde düzeni kurmuş. Bunun dışında arkadaşlar bizlerin klan araştırmaları gerçekleştirdiğimiz zaman ikinci bir karargahımız daha oluyor. Bu da çayır karargahı. Bu genelde şöyle ben hem de bir yandan sizlere bunu göstereyim. Bölge kısmından, büyüme kısmından çayır zenginliği. Buradan çayır karargahı araştırmasıyla bunu açıyorsunuz. Bu bizim Çayır karargahı ikinci karargahımız. Bunu genelde karakollara bayrak ile yetişemediğimiz zaman oradaki ilk ele geçirme ödülünü almak için o bölgenin yakınlarına inşa edebilirsiniz. Bir nevi bunu taşınabilir bir merkez gibi düşünün. İlerleyen zamanlarda da şöyle haritayı ben gene genişleteyim. Orta kısımlara şu sisler kalkacak arkadaşlar. Buralarda sisler oluyor. Buralardaki sisler kalktıkça içeriye doğru yönelmeniz lazım. Buradaki sisler kalktıkça sizler şatoya yaklaşabilmek için ve üyelerinizi şatoya yakın yerlere ışınlayabilmeniz için oraya yakın kısımlara kurabilirsiniz. Şatoya yaklaştıkça etrafındaki kaynak toplama alanlarının seviyeleri artıyor. Bu şekilde daha fazla kaynak toplayabiliyorsunuz. Gelelim araştırma konusuna. Araştırma konusunu da şöyle ittifakımızdan araştırma kısmını açalım. Araştırma konusu da arkadaşlar 3 tip araştırma var. Büyüme, bölge ve savaş diye. Burada ağırlık vermemiz gereken 5-6 tane araştırma var. Bunları sizler için şöyle kısaca göstereyim. Önemlilerden hatta en önemlisi ittifak birliği. Daha sonrasında ittifak yardımı, ittifak yardım sayısı. Şurada hızlandırıcılar, inşaat hızı, araştırma hızı ve eğitim hızı bunlar. Bunun dışında arkadaşlar savaş kısmında ise seferberlik genişletmesi bu tarz araştırmalarımız mevcut. Önceliğiniz ittifak üye sayınızı artırmak olsun arkadaşlar. Daha sonrasında yardım hızını ve yardım edilini artıran araştırmaları yapacaksınız. Bu şekilde klan üyelerini birbirine daha fazla yardım edip şehirdeki yapıları ve araştırmaları daha hızlı şekilde geliştirebilir. İkinci öncelikli araştırma ise şurada görmüş olduğunuz seferberlik sayısındaki katılabilim sınırını artıran araştırma arkadaşlar. Bunu artırmanız lazım, geliştirmeniz lazım. Çünkü seferberlik oluşturduğunuzda katılabilecek üye sayısını artıracak ve rallilere katılan oyuncu sayısı artacağı için hem savaş gücünüz hem de elde edilen ödüller artacaktır. Üçüncü sırada ise bölge araştırmaları var. Başlangıçta söylediğim ittifak bayrak adedini artıran, ambar kapasitenizi yükselten ve ittifak bayrak ve karargah inşa süresini düşüren araştırmaları içeriyor burası. Bayraklarınızın adedi yetersiz geldikçe buradan bu araştırmaları gerçekleştirerek sizler ittifak bayrak adedinizi artırabilirsiniz. Burada ambar kapasitesi de önemli arkadaşlar. Şöyle şuradan göstereyim. Ambar kapasitesi de önemli. Örneğin araştırma yapmadan önce karargah veya bayrak için kaynak biriktirmesini beklerken ambar kapasiteniz yüksek olduğu için klan ambarınızda daha fazla bir kaynak birikecek. Bu şekilde kaynak sıkıntısını minimum seviyeye düşmesini sağlayacaksınız. Arkadaşlar ittifakınızla alakalı verebileceğim, ittifak sistemiyle alakalı verebileceğim bilgiler bunlar. Sizlerin de bu konuyla alakalı bildiğiniz farklı taktikler veya içerikler varsa yorumlarda lütfen belirtin. Buraya kadar geldiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.